Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz ve enerjiniz yerindedir. Bugün bilinçaltı nedir bunu konuşacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Zihnimiz 3 bölümden oluşur. Bilinç, bilinçaltı ve üst bilinç. Bilinç ve bilinçaltı bizim içimizdedir. Üst bilinç ise kuantum evreninde, yani evrensel boyuttadır. Üst bilinç kuantumun konusudur. Buraya sonsuz zihin de denir. İstediğimiz tüm cevaplara sahiptir. Tüm keşiflerin kaynağıdır ve büyük mucitler üst bilinçlerinden bilgi çekme konusunda ustadırlar. Kuantuma göre üst bilinçten bilinç alanımızda bilgi çekeriz ve bilinçaltı bize bu konuda bir köprü görevi görür. Bilinçaltını bir buzdağının suyun altında kalan kısmına benzetebiliriz. Yani buzdağının suyun üstünde kalan kısmı bilinç ise altında kalan büyük kısmı bilinçaltıdır. Bilinçaltı içimizdeki potansiyel güçtür. Bilinci bilinçaltı yönetir. Tüm düşünüş ve algılama biçimlerimiz bilinçaltının kodlarıdır. Hayatta aldığımız kararların tümü öncelikle bilinçaltımızın kuluçka döneminden geçer. Bize ise yalnızca karar vermek kalır. Hastalıkların çoğu duygularımızın kendine bir ifade yolu bulamamasından ve bilinç ile bilinçaltının çatışmasından kaynaklanır. Bu nedenle bilinçaltı yapımızı çok iyi tanımalı ve bilincimiz ile bilinçaltı yapımız arasındaki işbirliğini güçlendirmeliyiz. Bilinç, bilgiyi mantık yürüterek ve süzgeçlerden geçirerek alırken bilinçaltı bu işlemi filtresiz şekilde gerçekleştirir. Bilinçaltı köklerimiz 0-7 yaş arasında oluşur. 0 diyoruz çünkü anne karnındayken aslında bizim bilinçaltı yapımız oluşmaya ve bilinçaltımız çalışmaya başlar. 0-7 yaş arasında hiçbir yargı ve filtre henüz oluşmadığı için gelen tüm bilgiler doğrudan filtresiz şekilde bilinçaltına iner. Yani 0-7 yaş arasında bilinç henüz oluşmadığı için bilinçaltı devrededir. Bu dönemde annemizden, babamızdan, arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden, kısacası çevremizdeki herkesten aldığımız bütün bilgiler ve öğrendiğimiz her şey filtresiz ve yargısız bir şekilde ahlaki ya da ahlak dışı, güzel ya da çirkin, doğru ya da yanlış demeden filtresiz bir şekilde bilinçaltımızda kodları oluşturmaya başlar. Bilinçaltında zaman kavramı yoktur. 24 saat çalışır ve asla uyumaz. Örneğin siz uyurken televizyon açık kaldığında televizyondaki bütün sesler filtresiz bir şekilde doğrudan bilinçaltınıza inerek zihninizde gereksiz meşguliyet yaratır. Bilinçaltının bütün olayı bize hizmet etmektir. Orada bulunan bütün inanç kalıplarını doğru ya da yanlış, olumlu ya da olumsuz ayırt etmeksizin sadık bir hizmetkar gibi gerçekleştirmekle görevlidir. Yani bilinçaltı şakadan anlamaz. Beynimizin bilinçli tarafı tekrarlanan hataların farkında olsa da bilinçaltı tarafı bunu bir tutarlılık olarak algılar. İsteklerinizin net olmasını bekler. Yani her şey net ve şeffaf olmalıdır. İşte sürekli istekleriniz konusunda net olun dememizin sebebi budur. Bilinçaltında bir olayın sonucu aynı olayın sebebi olabilir. Örneğin bir ilişkide terk edildiyseniz bilinçaltınızda bir terk edilme dosyası açılır ve bu dosya arka planda sürekli çalışır. Siz bundan sonraki bütün ilişkilerinizde arka planda çalışan bu terk edilme dosyasından dolayı sürekli terk edilebilirsiniz. Ta ki siz o dosyayı fark edip kapatana kadar. Diğer yandan bilinçaltı olumsuzluk eklerini algılamaz. Yani sizin olumsuz olarak söylediğiniz bir sözcüğü olumlu olarak algılayabilir. İşte bu da hayatınızdan neden olumsuzluk eklerini çıkarmanız gerektiğinin açıklamasıdır. Bilinçaltına hitap ederken ne söylemek istiyorsak olumsuzluk eki kullanmadan kısa, net ve anlaşılır bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bilinçaltımızla sağlıklı bir iletişim kurabilmemizin tek yolu budur. Bilinçaltında her şey olumludur. O sadece gerçekleştirmeye odaklıdır. Kendisine yönlendirilen her komuta sadık bir hizmetkar gibi hay hay der. İşte bu nedenle bilinçaltımıza verdiğimiz her komuta çok dikkat etmeliyiz.
Örneğin siz gayet iyi niyetlerle hasta olmak istemiyorum şeklinde dua ederken aslında bilinçaltınız o istemiyorum kelimesini algılamaz. Hasta olmak kısmını algılar ve sizin önünüze sürekli hasta olacağınız ihtimalleri çıkarır ve sizi sürekli hasta eder. Hasta olmak istemiyorum cümlesi bilinçli düzeyde mantıklı gelse de bilinçaltı düzeyinde son derece tehlikelidir. Yani sizin hasta olmak istemiyorum cümleniz bilinçaltı tarafından bir emir olarak algılanır ve yerine getirilir. Yani hasta olmak kısmı. İşte istemediğiniz halde tekrar tekrar yaşadığınız şeylerin sebebi budur. Bilinçaltı için iki önemli şey vardır. Duygular ve semboller. Duyguların titreşim hızı düşüncelerinkinden 60 kat daha fazladır. Yine duygularımızın enerji alanı yani duygusal enerji alanımız düşünce enerji alanımızdan 5000 kat daha fazladır. Bilinçaltımızdan günde yaklaşık 50 ila 60 bin arasında düşünce geçer. Duygu ve düşüncelerimiz davranışlarımıza, davranışlarımız alışkanlıklarımıza, alışkanlıklarımız ise kişiliğimize dönüşmeye başlar. Davranışlarımızın %90'ını otomatik olarak gerçekleştiririz. Geriye kalan %10'luk kısmı ise bilinçli olarak. Otomatik olarak gerçekleşen bu %90'lık kısmı bir nevi otomatik pilot olarak da düşünebiliriz ve burayı yalnızca bilinçaltımız yönetir. Bu kısım bilinçsiz bir şekilde alışkanlıklarımızla yaptığımız her şeyi kapsar. Bizler araç kullanırken yanımızdakiyle sohbet edebiliyorsak ya da yolda yürürken kulağımızda gelen notalar sayesinde hayallere dalabiliyorsak, yani bu iki işlemi de aynı anda yapabiliyorsak, işte bunu bu %90'lık kısım olan otomatik pilota borçluyuz. Bilinçaltımız hücresel bir bilgi deposudur. Yani hücresel veri deposudur. Buraya hücresel bellekte diyebiliriz. Her şey otomatik olarak yönetilir ve işleyen en güçlü mekanizmadır. Şunu bilmek önemlidir. Bilinçaltı asla bizi mutlu etmek için çalışmaz. Onun tek görevi bizi korumaktır. Her bilinçaltı davranışının altında iyi niyet vardır. Orada kayıtlı olan neyse iyi ya da kötü ayırmadan gerçekleştirmeye çalışır. O bize iyi niyetli olarak hizmet ediyorsa o zaman biz de bilinçaltı kayıtlarımızı dönüştürerek bu durumu lehimize çevirebiliriz. Bilinçaltı kayıtlarımızı lehimize çevirmemiz çok önemlidir. Çünkü o bizim en büyük gücümüzdür. Yalnızca bizi yönetmekte kalmaz, aynı zamanda fizyolojimizi de yönetir. Bunun yanında dışarıdaki yani bizim çevremizdeki hayat bizim bilinçaltımızın bir yansımasıdır. O halde yine bilinçaltımızı dönüştürerek yani o olumsuz kodları olumluya çevirerek çevremizi ve etrafımızı da istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Göz ve yüz ifademiz, vücut dilimiz, cümle kalıplarımız, kıyafet ve mekan seçimlerimiz, dokunma, el ve kol hareketlerimiz. Tüm bunlar bizim bilinçaltı kalıplarımızı yansıtır. Kısacası gözlemleyebildiğimiz her şey ama her şey bize bilinçaltımızla ilgili ipuçları verir. Yine aynı şekilde hayatımızda tekrar eden durumlar da bize bilinçaltı kalıplarımızla ilgili ipuçları verebilir. Hayatınızda hangi olayların ya da nelerin tekrar ettiğini gözlemleyin. İşte bunlar sizi bilinçaltı kalıplarınıza götürecek çok önemli ipuçlarıdır. Bilinçaltı resim, görsel, sembol ve şekillere bayılır. Bu nedenle bilinçaltı ile ilgili yapılan çalışmalarda semboller ve şekiller, özellikle resimler çok sık kullanılır. Biz bir resme baktığımızda o resmin belirli bir kısmını görürüz. Fakat bilinçaltımız o resmin tamamını görebilir. Bu nedenle etrafımızda hayal ve isteklerimize yönelik görseller bulundurmak çok ama çok önemlidir. Temsil dilleri bizim düşünce biçimimiz, diğer bir deyişle bilinçaltı modellerimizdir. Bunlar görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere üçe ayrılır. Her insanda bunlardan en az biri %90 oranında bulunur. Geriye kalan %10'luk kısmı ise karmadır. Bizler baskın olan temsil dilimiz hangisi ise bunu bularak, fark ederek ve bunu kullanarak aslında bilincimizi, zihnimizi daha iyi bir şekilde kullanabiliriz. Temsil dilleriyle ilgili daha detaylı bilgilere ilerleyen videolarda değineceğim. Frekans dalgaları bizi bilinçli zihnimizden bilinçaltı zihnimize doğru götürür. Ve biz gün içerisinde 4 farklı frekans aralığında yaşarız.
Bunlardan ilki delta frekansıdır. Yani 0-4 Hz arası titreşimdir. Bu frekans aralığı derin uyku ve berrak rüyalar evresidir. İkinci frekans aralığımız ise teta frekansıdır. Yani 4 ila 7 Hz arası titreşimdir. Bu evrede bilinç devre dışıdır fakat bilinçaltı aktiftir. Derin trans, meditasyon, odaklanma ve güçlü hafıza evresi bu evredir. Üçüncü frekans aralığımız ise alfadır. Alfa frekansı 7 ila 14 Hz arasında titreşir. Burada bilinç ve bilinçaltı denktir. Yani ikisi de aynı anda çalışır. Bu nedenle alfa frekansı bilinçli bir şekilde bilinçaltımıza inerek orayı programlamak için tek yoldur. Burası hafif trans, süper öğrenme ve olumlu düşünce frekansıdır. Dördüncü frekans aralığımız ise beta frekans aralığıdır. Beta frekansı 14 ila 30 Hz arasında titreşir. Burası yoğun stres durumlarında, yani yoğun stres altında kaldığımız durumlardaki frekansımızdır. Burada bilinçaltı aktif değildir. Yani az önce de söylediğim gibi yoğun stres ve anksiyete durumlarındaki frekansımızdır. Şunu bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bilinçli bir şekilde bilinçaltımıza inerek orayı programlamanın tek yolu alfa frekansıdır demiştik. Bunun yanında teta frekansı da bilinçaltı programlamada kullanılan bir frekans aralığıdır. Özellikle teta frekansı bilinçaltı kodlama aşamasıdır. Örneğin beta frekansında zihin programlama işlemi yaklaşık 50-60 gün sürerken aynı işlem alfa frekansında 10 günde, teta frekansında ise 5 günde gerçekleşebilir. Sabahları ilk uyandığımızdaki frekansımız alfa frekansıdır. Bu aşamada yapacağımız bilinçaltı telkinleri, olumlamalar, yani tüm bilinçaltı çalışmalarımız çok daha hızlı sonuç verecektir. Yani bilinçaltı programlama konusunda sabah ilk uyandığımız anları tercih edebiliriz. Böylece çok daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Üstelik alfa frekansında bilinç ve bilinçaltı aynı anda çalıştığı için bilinçaltımızı programlarken bir taraftan bilincimizi de programlayabiliriz. Yani her ikisini birden aynı anda eğitebiliriz. Diğer yandan meditasyon ve nefes çalışmaları da alfa frekansına geçmemizi kolaylaştıran çalışmalardır. Bu nedenle meditasyon ve nefes çalışmalarının hemen ardından da bilinçaltı kodlama çalışmaları yapabiliriz. Yani bu zamanlarda bilinçaltı kodlamak için çok uygun zamanlardır. Meditasyonla alfa frekansına indikten sonra daha da derinleşerek teta frekansına doğru yaklaşabilmemiz mümkündür. Ancak bu frekansta bilinç devre dışı olduğu için afirmasyonları ses kaydı şeklinde dinlememiz gerekir. Bilinçaltı mega hafıza bankasıdır. Bilinç saniyede 2000 bit veri ile çalışırken bilinçaltı 400 milyar bit veri ile çalışır. Yani hafıza depomuz bilinçaltımızdır. Bilinçaltımız iyi niyetli olarak biz neye inanıyorsak ona hizmet etmek için çalışır. Onu gerçekleştirmek için çalışır. Kuantuma göre üst bilince onu gerçekleştirmek için yayılım yapar. Bilinç gücümüzü bir şeyi kabul etmek için kullanırız. Bilinçaltı gücümüzü ise sonuçları kendimize çekmek için. Gördüğümüz, duyduğumuz, anlam ve duygu yüklediğimiz her şey bilinçaltı kodlarımıza dönüşür. Bilinçaltı aslında her şeyi alır. Ancak yalnızca duygu ve anlam yüklediğimiz şeyleri koda dönüştürür. Bilinçaltı bizimle 6. hissimiz yoluyla iletişime geçer. Yani bir soru sorduğumuzda ya da bir şeyin anlamını aradığımızda bize mutlaka bilinçaltımızdan 6. hissimiz yoluyla bilgiler ve cevaplar gelir. Bu cevap bir rüya ya da anlık görüntüler şeklinde de olabilir. Bir anda ilham gelebilir. İçimize bir şeyler doğabilir. Bizi bir kitap okumaya ya da bir insanla konuşmaya yönlendirebilir. Aynı şekilde iç ses olarak da mesaj almak mümkündür. Yani iç sesimiz bize bir şeyler fısıldayabilir. Bilinçaltından mesajlar alma olayı kişiden kişiye göre değişebilir. Kimi duygu ve düşünceleriyle, kimi görsel ya da işitsel olarak, kimi ise dış bir kaynağa yönlendirilerek mesajlar alabilir. İstekler bilincimizle, ihtiyaçlar ise bilinçaltımızla ilişkilidir. Bu nedenle ihtiyacımız olan her neyse bilinçaltımız bizi o tarafa yönlendirir.
Bilinçaltı dediğimiz mega hafızayla ilgili konuşulacak o kadar çok şey var ki. Bir sonraki videoda bilinçaltı programlama üzerine konuşacağız. Bilinçaltımızı nasıl programlayabiliriz, nasıl çalışabiliriz, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, bunlar hakkında konuşacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.